Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet, yeni bir canlı yayınla tekrar karşınızdayız. Yaklaşık 4 dakika sonra Paul bir açıklama yapacak bakalım. Beklenen 25 bas puan geliyor mu yoksa düşük ihtimalde olsa pas mı geçecek? Ee, Bakalım arkadaşlar, yani 5 dakika erken girmeye çalıştık yayına. Umarım hep birlikte görürüz. Bu arada arkadaşlar, eee, yayına girmeden, yani Paul'ün yayınına girmeden, zaten onun yayınına girmeyeceğiz, özür de, yani faiz kararı gelmeden Chainlink ile ilgili bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Chainlink, Amazon ile Web3'ü güncelleyeceğini inşa etmeyi hedefliyor arkadaşlar. Yani bir güncellemeye gidebilir, bunun inşasına gidebilir Web3 ile ilgili. Chainlink, böyle bir haber var piyasalarda güzel kardeşlerim. Evet, Sui Coin ile ilgili bomba iddialar geldi. Haberler geldi, fakat hiçbirine ben inanmıyorum güzel kardeşlerim. Çoğunu içeride bırakmaya başladılar bile. Elinde olanlar dikkat etsin. Ben özellikle o coin'in analizini de yapmamıştım. Dikkatinizi çekmiştir. Mümkün mertebe uzak durdum. Güzel kardeşlerim, elinde olanlar lütfen dikkat etsinler diyoruz. Evet güzel kardeşlerim, şöyle eee, yayın akışımıza bir bakalım. Kanalımıza kimler geldi an itibariyle. Değil mi güzel kardeşlerim? Şöyle, burayı da kaldıralım arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim, kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Son 3 dakika mı diyoruz? Yok, 2 dakika. Hatta 1 dakikaya düştük ha? Evet. Bu arada kanalımıza gelen o açıklama yapılmadan gelen kardeşlerimize bakıyoruz. Eyüp Kesebir, Audio, Çili Sol demiş hocam. Bekir Akan, Hasan İlhan, Mahmut Doboğlu, Senayi Özer. Böyle bakalım arkadaşlar yine. Evet. Vatansever, Adem Çemrek, Zeki Levent, Barış Yeni Ocak, Senayi Özer, Mehmet Beyektemir. Evet. Arkadaşlar, sanırım yavaş yavaş batıyoruz ama panik yok. Alıştık artık diyor. Evet, alıştık artık. Evet, yani geri çekilmeler, volatil hareketler olacak arkadaşlar. Bakınız, Paul'ün açıklamalarından sonra aşağıya da yukarı sert hareketler gelebilir. Buna da hazırlıklı olalım e, diyorum ben. Evet. Bu arada grafiğimizi açalım yine. Güzel kardeşlerim. Grafiğimiz şöyle ekrana getirelim. Evet. Şu an piyasaya kafa tutan IDEX var. %21 yükselişte. Evet, IDEX'te. STX, DAX da onu takip ediyor. %7'ye yakın bir yükselişi var.
Bitcoin şu anda 0,27'lik bir kırmızı. Dominansta da küçük bir kırmızılık var. Bakalım arkadaşlar az sonra aşağı yönlü, yukarı yönlü, aşağı yönlü hareketler, volatil hareketler bizleri bekliyor olabilir. Tabii ki oraya bakmadan biz ne yapıyoruz? Yine kimler gelmiş ona bakıyoruz arkadaşlar. Mine Bozkurt, Senayi Özer dedik, Ahmet Kaplan, Ömer Güder, Mehmet Aydemir, Lazu Yaşar, Sayın Milletvekili siz de hoş geldiniz. Mürşit kardeşim siz de hoş geldiniz. Nevzat Şenol Erdem güzel kardeşim siz de hoş geldiniz, merhabalar. Kemal Şen, Mehmet Aydoğan, Kara Kartal Beşiktaş Sayın Hocam iyi yayınlar demiş. Eyvallah Senayi Özer. Feçali can çekişiyor galiba. Sadece Feçali değil arkadaşlar. Piyasanın genelinde birkaç coin harici genelde bu şekilde bir geri çekilmeler yaşıyor. Ben an olarak Bitcoin'in grafiğini açmak istiyorum ekranlara. Bu arada bir sert aşağı yukarı bakınız nasıl hareketleniyor piyasa. Yani hem aşağıya hem yukarı. Volatil hareketler gelir. Yukarı da gitse yükseliyor anlamını taşımaz. Bakınız aşağıya da gelse düşüyoruz anlamını taşımaz arkadaşlar. Çünkü yani bu şu anlama gelir. Bir anda nereye savrulacağını bilemez coinler. Onun için ne yapacağız güzel kardeşlerim? Sadece şöyle arkamıza yaslanıp bekleyeceğiz bunları. Evet bekleyeceğiz. Böyle bir şurayı arkadaşlar bir güncelleme yapayım şurayı. Henüz bize düşen bir haber olmadı. Arkadaşlar bir haber olmadı ama yani biz şunu söylüyoruz. Yani videonun başında da belirttik ya. Güzel kardeşlerim. Bu faiz artışı sonrası faiz karar metninde ek politika sıkılaştırması uygun olabilir ibaresinin kaldırılmasını ve daha açık uçlu bir ifade konulmasını bekliyoruz. FED verilere bağlı olacağına dikkat çekerken daha fazla faiz artışı için açık kapı bırakabilir arkadaşlar. Yani eğer faiz artışlarına devam edecekse banka krizlerini biliyorsunuz çoğalarak devam edebilir. Yani bizim bugün vereceği mesaj çok önemli. Hele şu an açıklayacağı faiz kararından ziyade gazetecilerin karşısına geçip yarım saat sonra oradaki vereceği ve kullanacağı cümleler çok çok önemlidir. Yani faiz artışının durduğuna dair sinyal verilmesi beklenecek bakalım. Eğer sinyali verirse faiz artırımı döneminden çıkılarak faizlerin bir süre yüksek ve sabit bırakılması dönemine girilecek arkadaşlar. Bu senaryonun Bitcoin gibi riskli varlıklara ve borsalara pozitif etki etmesi bekleniyor. Ama ve lakin karar metnindeki değişiklik belirleyici olacaktır. Fed'in vereceği mesajlar konusunda yani pek iyimser olmasak da arkadaşlar yine de bir güvercin açıklaması bekliyoruz. Yani faiz artışı sonrası faiz karar metninde ek politika sıkılaştırılmasına uygun olabilir ibaresinin kaldırılmasını ve daha açık uçlu bir ifade kullanılmasını bekliyoruz. Az önce de söylediğim gibi. Yani burada bankalardaki risklerden sonra FED Temmuz için faiz indirim sinyali vermez veya verilere bağlı tembel bir sıkılaşma sinyali verirse bu açıklamalar şahin olarak görülüp riskin yönünü değiştirebilir arkadaşlar. Evet. Riskin yönünü değiştirebilir güzel kardeşlerim. Evet. Pardon özür. Son bir dakika demiş. Evet. Güzel kardeşlerim 0,25 geldiğini yazmış zaten. Evet 0,25 geldi. Yani %85 beklenilen buydu. Evet.
%5, 5,25 aralığına yükselmesiyle de FED faiz oranı 16 yılın en yüksek seviyesine geldi diyor avukat Süleyman Eren kardeşimiz. Teşekkür ediyorum güzel bilgileriniz için güzel kardeşim. Evet, nihayet bu güncellemenin ardından bizi ne bekliyor? Bir bakalım arkadaşlar. Evet, buraya geldik mi biz? Yani şu beklenti zaten 25 bas puandı arkadaşlar. 25 bas puandı. Enflasyon ve ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda Fed'in bugün en son faiz kararı 25 bas puan olarak açıklandı güzel kardeşlerim. Evet, doğru. Yıllık %2'lik bir enflasyon oranı hedefliyor. Bunu zaten öncede de söylemiştim. Yani bunda bizim için burası önemli değil şu anda. Bizim için önemli olan kameraların karşısına geçip de neler konuşacağıdır. Enflasyondaki artışın büyük kısmının tedarik zincirindeki aksaklıklar, bastırılmış talep ve geçen yılki pandemi kaynaklı fiyat düşüşlerinin bazı etkilerinden kaynaklandığına ve geçici olduğuna inanıyor. Bunlar hala daha önceki söylediği kelimeler ve cümleler arkadaşlar. Yani burada beklentiler doğrultusundaydı. Bunu zaten biz fiyatlamıştık. Burada bir sıkıntımız yok. Önemli olan 9.5'taki gelecek konuşmalar ve açıklamalar üst üste, bakalım piyasamızı nasıl etkileyecek. Zaten anlarız, grafiklerden, yorumlardan anlarız arkadaşlar. Dedim ya, burayı yani 25 bas puanı biz zaten ne yaptık? Fiyatlamıştık. Burada bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Evet. Burada bir sıkıntı görmüyorum ben. Şimdi devam ediyoruz. Uğur Gündüz kardeşimiz, siz de hoş geldiniz diyoruz. Yine bakıyoruz yeni gelenlerden kimler var. Pırıl Şirin kardeşimiz, siz de hoş geldiniz. Yunus Emre, hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim. Şöyle yayın akışımızı bir kontrol hala yapalım. Kemal Şen, çorbada tuzum olsun bölümünden katıl butonuyla kanalımıza üye oldu. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah güzel kardeşim. Evet. Biz bu arada grafiğimizi tekrar açalım. Dominansta arkadaşlar 0.37'lik kırmızı var. Pardon, 0.14'lük kırmızı var. 48-27'ler seviyelerinde hareket ediyor. Yön şu anda aşağıya doğru mum çekmeye çalışıyor. Anlık itibariyle dominans. Bitcoin'de de yarım puana yakın kırmızılık devam ediyor ama dediğim gibi volatil hareketler oluşacaktır aşağı ya da yukarı yönlü. Yalnız Ethereum yeşilde. Yarım puan yeşilde arkadaşlar. Hani normalde Bitcoin'in kırmızıda, hem dominans hem Bitcoin'in kırmızıda oluşu yani altcoin'leri düşürür. Ama şu anda hala bir yön arayışı içinde bütün coin'ler, Bitcoin dahil. Bitcoin dahil, hani dünkü yayınlarda dedik. Arkadaşlar dedik, FED kararının ardından volatil bir piyasa bizi bekliyor. Hem aşağı hem yukarı yönlü. Olacaktır. Biraz 3-5 mum yukarı çeker, 3-5 mum aşağıya çeker. Bunlara alışacağız ya. Önümüzdeki dakikalar içinde 10-15 dakika sonra birazcık piyasa rayına oturur. Bekleyelim bakalım. Bu arada güzel kardeşlerim, Bitcoin 28.500 doların üzerinde fiyatlanıyor. Yani 28.400'ü kaybetmediğimiz sürece hala biz yukarı yönlü umutluyuz. Dediğimiz noktalara kadar umudumuz var. Evet, bu geceyi de buranın üzerinde kapatırsak o zaman 30.000 dolar Bitcoin için göz kırpmış olur. Hadi gel yanıma der. Öyle görünüyor. Ethereum 1878 dolar an itibariyle. Ethereum'da da 0.50'lik bir yeşillik hakim. Buralara döneceğim arkadaşlar. IDEX ne olmuş da çıkıyor bakalım IDEX'e.
Daha önce yakın zamanda baktık mı biz buna? Birkaç gün önce baktık herhalde, değil mi? Şöyle günlük grafiğine bakalım. Günlük grafiğinde çekilen oklar, şu ok arkadaşlar 6 Ocak'ta çekmişim ben bu oku. Bakınız. Aşağıda 6 Ocak 2023 yazıyor. Demişiz ki arkadaşlar şu an 00:41'lerde hedef vermişiz 00:90 hatta 0:60'ya gidiyor demişiz. Evet. 7 Ocak. Bugünlerde 0:60 0:12'lerde. Hatta nereye kadar iğne atmış? 0:13'ün üzerine iğne atmış. Ve biz bu oku çektiğimizde okun yarısı gelmiş. 82'ler gelmiş bakınız 40'lardan. %100'lük bir rally almışız zaten değil mi o zaman? Ama sıfırı atışını daha bugün alıyoruz. 1-2 gündür alıyoruz herhalde. Ve diğer taraftan 00:56'larda çektiğimiz okta da demişiz yine 85-90'lar geliyor. O zaten bu oku 7 Mart'ta çekmişiz. Evet. Yani aşağı yukarı bir ay arayla çekmişiz iki oku. 7 Mart, 7 Nisan. Evet, bir ay sonra da gerçekleşmiş. Yani oklarımızın gerçekleştiğini hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. İşte burada bir kez daha görmüş oldunuz. Haftalıkta ne yapmışız arkadaşlar buna? Haftalıkta da gördüğünüz gibi çok güzel bir formasyon gelmiş ve çalışmış. EMA 50'nin üzerine çıkmış. Güzel. Yani şimdi bunun nerede direnci var? 0,18'lerde direnci var. Evet. Hatta 15'i kırarsa 18'leri görür. Ama güzel bir formasyon yapıp yoluna devam etmesi lazım. Ya da yan tarafa bir yeşil bar mum atarsa, o bar mumda da buradaki bar mumun boyutunu geçerse o zaman yükselişini, rallisini sürdürebilir arkadaşlar. Tıpkı şuradaki gibi. Ama şu bar mumun yüksekliğinden daha, uzunluğundan daha uzun mum atamazsa o zaman yani düşüş sinyali verir. Şu an %21 yukarıda. Musk'ın durumu ne hocam? Değil mi? Şimdi Musk'a bakalım. %2,5 civarında bir geri çekilmesi var Musk'ın. Bakalım. Evet, desteğini koruyor. Desteği neymiş? 4,34'müş. Şu anda 4,42'lerde desteğini koruyor. Üçgen formasyonu, simetrik üçgen devam ediyor formasyon haftalık bazda. Yani Musk cephesinde küçük bir geri çekilme haricinde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı görmüyorum. Desteğini test etti. Kırar mı? İşte o desteği kırarsa, 4'ün altına inerse sıkıntı o zaman var. Çünkü sıkıntı aşağıda 3 dolar seviyelerinde yükselen trend çizgisi var. O destek konumunda aynı zamanda orada. Burayı deneyebilir. Stacks'ta var güzel bir çıkış. Zaten biz daha önce bir ok çekmişiz ama alın ok hedefine buradan girmemiş. Buradan gidiyor. Yani biraz daha uzatarak gidiyor. Hedef ne vermişiz arkadaşlar? Stacks'a 1,5 dolar vermişiz. Ama öncelikli olarak 1,14'ler var demişiz. Şu an 0,80 seviyelerinde fiyatlanıyor hala. Peki. İriskine bakacağım şimdi. Iris, Audio bunlara hemen bakayım arkadaşlar. Önce şuradan Audio vardı. Audio'ya bir bakalım. Audio buralarda bir yerdeydi herhalde. Evet, şurada hemen gözümüzün önünde. 0,27 seviyelerinde %3,5'luk bir geri çekilmesi var Audio'nun. 4 saatlik bakmak isterim. Evet, bir düşen trend devam ediyor Audio'da. Günlüğüne çevirirsek ve biz buraları bir silelim arkadaşlar. Rahat görmemiz açısından. Destek 0,27 Audio'da. Bakınız arkadaşlar. Şuranın dibi daha önce buradan yükseliş başlattı. Burası 0,27 oluyor. 0,27'lerden başlattığı yükselişini 0,52'lere kadar götürmüş zaten. Şimdi bekleyelim aynı yükselişi buradan bir kez daha yoklasın. Çünkü EMA 50'nin altından başlamıştı. Şu anda da EMA 50'nin altında. Yani 30'u kırarsa. Çünkü EMA 50'de 30'luk var. 0,30 dolarda orada bir direnç görüyoruz.
RSI de biraz 38'lerde şu anda. Henüz desteklemiyor bunu. Burayı kırması lazım öncelikli olarak. Evet. Solana ne yapıyor? %2.70'lik ve 21.65 seviyelerinde fiyatlanıyor. Desteği, arkadaşlar desteği EMA 50 günlük ortalama. Burayı kırmadığı sürece iğnesini saymıyoruz. Sorun yok. Yukarılarda 24-25 dolarların her an görebilecek durumda. Peki Iris ne yapıyor, değil mi? Iris bugün bir ara %3 gibi hareket etti, yeşillendi ve tekrar geri döndü. 26'nın altına geldi, 25.5 seviyelerinde an itibariyle Iris. Ben Iris'in şöyle bir 15 dakikalık grafiğini yoklamak istiyorum arkadaşlar. Bakınız burada yukarıdan aşağıya gelen bir şelale geri çekilmesiyle yataya bağladı işi. Tekrar 26-27'lere doğru dönecektir. Bakınız bu grafik onu gösterir. Yani dikey düşüşün sona erdiğini gösteriyor bu. Saatlik bazda bakacağım bir de buna. Saatlik bazda şuradaki formasyon çalıştı ama EMA 200'ü kıramadık. Şimdi 0.027 dolar Iris için bir direnç oldu. Önce 26 saatlik bazda, daha sonra 27 ama saatlikler, 15 dakikalıklar tabii ki bizi yanıltabilir arkadaşlar. Önemli olan burası. Günlük. Günlükte ne var? Bir alçalan kanal var. Bunu aynı zamanda bir regresyon kanalı olarak düşünün arkadaşlar. Orta ikiye bölerek ortadan bir çizgi çekin. Regresyon kanalıdır. Orta bunun direnç konumudur. Yani 28'ler direnç konumu. Daha sonra 31'ler direnç konumu gelir. 33'ler gelir. Şu an en altta bulunan kırmızı çizgide kaldı. Burayı iğnesiyle de kırmıyor. Daha önce de denedi bakınız. 21 Nisan'da denedi, kırmadı. 3 Nisan'da denedi, kırmadı. Daha önce 27 Mart'ta denedi, kırmadı. Yani bu çizgiyi kırmıyor arkadaşlar. Bu çizgiden sürekli bir tepki alımları geliyor. Ve kendisini 38'e kadar atmış bu çizgiden değdikten sonra bakınız. Tekrar aşağıya geliyor, değdikten sonra kendisini tekrar 30'lara kadar çıkarıyor. Ve çizgiye son bir kez daha bugün değdi. Buradan sonra kendisini yine 30'ların üzerine doğru taşıyacaktır arkadaşlar. Evet, Iris'te bu görünüyor. Böyle bir formasyon görünüyor. Bu aynı zamanda bir alçalan kanal, düşen trend ama dönüşü bir önceki derinliği yukarı taşır. Bir önceki derinliği yukarıya taşır. Ve burada biz düşen trendin kırıldığından bahsetmiştik. Ne de haftalıkta. Haftalıkta bir düşen trendin kırıldığını ve buradan aşağıya gelen trendin kırıldığını hep beraber gördük. Ve simetri 0.14 dolarlar görünüyor. Haftalık ama bu. Bu hemen olmaz. Bu 3 ayı bulur. Buna sabır lazım. Buna sabır lazım güzel kardeşlerim. Burada öyle bir formasyon gerçekleştiriyor ki şu anda. Şu anda bu formasyon bakınız her türlü konuma girer. Fincan kulbuna girer. Alçalan takoza girer. Girer de girer efendim. Ya hocam alçalan takoza nasıl girer? Hep beraber sokalım arkadaşlar onu bir takoza biz. Buyurun. Hep beraber şöyle bir alçalan takoz yapalım burayı. Destekleri çizdik. Yani dipleri, tepeleri de çizdik. Şimdi buradan dönüşü bize şu derinliği getirir. Ve buradan EMA 50'nin üzerinde kaldığı sürece dönmesi durumda 68'ler, 70'ler görünüyor arkadaşlar. Yani bunu hemen hemen çoğu videolarımda bahsettim. Bunu bir günde isterse yapar. Bakınız bunu isterse bir günde yapabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi Jasmy demiştiniz orada. Jasmy'ye bakıyoruz. Günlük bazda Jasmy'de ne var? %2,5'luk bir yukarıda var. Jasmy arkadaşlar, pardon özür. Jasmy'de ikinci bir formasyon geldi. Formasyon içinde formasyon. Efendim, şu derinlik gelmiş. Bakın
Bakınız şu derinlik gelmiş Jasmi'de. 77, 80'lere doğru yolculuk var. Şu an 66'da. Evet. Evet Murat Aktaş, Jasmi zaten bizim turbomuz Jasmi'de gördüğünüz gibi kalın bir ok var burada. Yani 90'lar hatta yukarıda da onlar var. Sıfır atma yolu var. Yani biz bunu zaten verdik daha önce. Ama yatırımcıları sabırsız biraz. Birazcık sabırsız. Bir günde zengin olmak isteyenler var. Onun için bu işler böyle yürümüyor. Yani sizin düşündüğünüz şekliyle yürümüyor. Bazı kardeşlerimize okey diyorum. Onlar yatırımcı. Onlar sabırlı. Onlar neyin ne zaman olacağını tahmin edebiliyorlar az çok. Yani bu piyasada yani yükselişler varsa düşüşler de var. Düşüşler varsa yükselişler de var diyorlar. Bunlar okey. Ama bir de okey olmayan taraftaki kardeşlerimiz var. Sabırsız. Günde bırak günü her 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye bir telefonlarında ekranları kontrol edenler var. Bunlar yatırımcı yani psikolojisi değil bunların. Bunlar hastalık arkadaşlar. Bu sizin psikolojinizi bozar bu şekilde. Tamam ekrana bakmayın demiyorum. Ya bir günde 2 kez kontrol edin güzel kardeşim. Ha bilemedin 3 yap ya. Ama her saniye, her 5 dakikaya bir telefona mı bakılır ya? Ne oldu benim coin'im? Efendim nereye gitti benim coin'im? Düşüyor mu çıkıyor mu? Düşüyor mu çıkıyor mu? Yani ye yemeği, iç çayı tekrar telefonu al eline yine bak. Çayı tazele yine bak. Ya iş arası yine bak. Bu olmaz arkadaşlar. Bu sizin yaşantınızı da bozar, aile düzeninizi de bozar, çevrenizde ilişkilerinizi de bozar, bozar da her türlü negatif getirir size. Ne yapalım hocam? Bırakacaksın kendi haline ya. Bırak. Yönetemiyorsan da bir bilenle yola çık. Herkes bildiği işi yapsın güzel kardeşim. Sen o işi bilmiyorsan bilene bırakacaksın işi. Tabii ki onun ücretini vereceksin, ona devam ettireceksin kendi yerine. Bu komşun olur, iyi yani bu işi iyi bilenler olur. Onlarla yoluna devam edeceksin. Ha, paranı teslim etmeyeceğim. Bakınız kim olursa olsun. Kim olursa olsun paranızı teslim etmeyin güzel kardeşlerim. Evet, paranızı kimseye teslim etmeyin. Size vaatlerde bulunurlar. Efendim 10'a katlayacağım, 5'e katlayacağım, 10x yaptıracağım, 50x yaptıracağım. Yemezler, hayvan terli değil. Yok böyle bir dünya. Nereden biliyormuş o 10x, 50x yaptıracağını paranızın? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir söylentilere inanmayın. Bu piyasa yatırım piyasasıdır. Burada risk vardır. Burada kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Sen buraya sadece kazanmak için giriyorsan hayalden öte değil senin düşüncen. Bakınız güzel kardeşlerim. Tekrar ediyorum. İlla kriptolar için değil, istersen altına gir. Git kuyumcudan yani 100 gram altın al. Yatırım için giriyorsan, kazanmak için giriyorsan seninki de hayaldir. Öbür gün geri çekildiğinde ne yapacaksın sen psikolojin buna yetmiyorsa? Evet. Ha, ya hocam o altındır. Bekliyoruz 6 ay sonra yerine koyar. İşte bu da koyar yerine 6 ay sonra. Bu da koyar. Sen 2002'nin yani 2022'nin negatifliğini düşünme. Öyle bir yıl daha yok. Onu haritadan sil. Beyninden sil. Öyle bir her gün düşüşler daha yok arkadaşlar. Olur bir felaketler üst üste gelirse o ayrı oraya amenna. Yani olur deprem olur, olur işte savaşlar çıkar, bir şeyler olur, büyük hadiseler, olaylar gerçekleşir. Bundan ötürü her gün düşüşler yaşanır. Ama diyorsunuz ki hocam ya sabrımız yok. Biz bir anda işte benim efendim şuraya borcum var. Bunun taksidini ödüyorum. İşte bu paradan para kazanmam lazım. Yok ya. Buradan para kazanacaksın, kredini ödeyeceksin, faizini ödeyeceksin. O zaman gidin o size kredi çekin, yatırım yapın diyenlerin kapısını çalın arkadaşlar. Biz niye burada? Biz YouTuber değil miyiz? Biz niye kimseye kredi kullanın demiyoruz? Olmaz güzel kardeşim. Rizikoya giremezsin. Zaten kendi paranla bir risk
Yaratıyor musun kendi kendine? Yaratıyorsun. Öyleyse başkasının parasıyla da riski niye çoğaltıyorsun ya? Çoğaltma güzel kardeşim. Ya hocam ben burada bir anda zengin olmak istiyorum. Efendim yani benim param 10 bin lira var. İşte komşuda da bir 100 bin lira var boşta. Onu alsam 6 ay sonra veririm geri. Ben onu 200-300 bin lira yaparım. Yemezler arkadaşlar, yemezler. Böyle bir dünya yok. Yok böyle bir dünya. Ne yapalım hocam? Güzel kardeşlerim. Bir, ihtiyacınız olmayan bir parayla girin. Girdiğiniz para size en az bir yıl lazım olmasın ya da 6 ay. İki, kredi çekip bu işlere dalmayın. Evinizi, arabanızı satmayın. Ha, 2 tane vardır araban, birini sat. Bu önemli değil. Ama ihtiyacınsa satmayın arkadaşlar. Araba da bir yatırımdır. Evde, gayrimenkul da bir yatırımdır. Arsa da bir yatırımdır. Ha, siz onun kazancıyla yetinmiyorsanız, burada efendim ya hacının oğlu işte bir koyun almış. Bakınız, koyun demiyorum. Koyun almış işte 100 lirasını işte 1000 lira yapmış. Ben niye yapmayayım ya? Ben de yapayım. Ben de satayım, benim arsaya gireyim buraya. Yok böyle bir dünya güzel kardeşlerim. Yok, konuyu dağıttık. Nereden nereye geldik? Ama bunlar da önemliydi. Yeni gelen kardeşlerimiz, bu piyasaya yeni giren kardeşlerimiz var. Hani nereden nereye geldik? İşte ben paranızı 1'e 10 katlarım, 1'e 100 katlarım. Bu şekilde sizlere vaatte bulunanlar ya da komşum şunu yapmış, şu kadar kazanmış, bunlara kulağınızı tıkayın. Lafı şuraya getirmek istiyorum efendim. Bakınız sosyal medyada ismini de vermiyorum. Bir koyun, hemen siz hatırladınız zaten. Videonun başında söylemiştim. İşte şurada listelenecek, burada şöyle oldu, işte Doge'yi, Shiba'yı geride bıraktı vesaire vesaire, pompaladılar, haberleri saldılar. Neydi bizim yatırım psikolojisi? Dedikoduları satın alacaksın, haberleri satacaksın. Haberler geldi. Nedir piyasa? Şakır şakır düştü o, neyse değil mi? Neyse. Yani eee, notunu aldım mı ben o coin'in? Herhalde almadım buralara. Evet. Bu iyi miydi? Öyle bir coin'di yanılmıyorsam ya. Da iyi. Öyle bir şeydi. Neyse önemli değil. Bakalım şuradan. Arkadaşlar. Sui. Kraken'den. Vermiyorlar. Düşüşünün şeyini vermiyorlar şu anda. Evet. Yüzde kaç çıkmış, kaç gitmiş. Hiçbiri vermiyor. Sabah %70-80 düşmüştü. Evet. Sabah %70-80 düşmüştü. Ama şunu da vermiyorlar. Niye? Pompaladılar piyasaya. Garibanlara sattılar tepeden. Alanlar aldı zaten. Onun için güzel kardeşlerim, ne yapacaksınız? Kesinlikle dediğim gibi bu tür manipülasyon hareketleri satın almayın. Bildiğiniz projelerden şaşmayın. Bilemiyorsanız bilgilerle, bilen birilerle yol ayırın. Evet, efendim bu gidiyormuş, bu kaçıyormuş, onlardan da uzak durun arkadaşlar. Şimdi Servet Zorlu kardeşim, teşekkür ediyoruz. Bu arada kusura bakma, gördüm aslında da bağışınız için ayrıca teşekkürler. Hocam ARB, Rose, FED, GRT bakar mıyız demiş. Tabii ki bakarız. Önce ARB bakalım, olmasa o yapay zeka coinlerinde var mıydı ARB aşağılarda bizim? Evet. Arpamız var. Buraya bir ARB alalım arkadaşlar. ARB, Rose, FED, GRT. Onlar burada zaten. Evet. %2 ARB geride. Bakınız ARB için de çok reklam yaptılar arkadaşlar. Efendim nedir bu yılın coin'i olacak da işte şöyle olacak, böyle olacak. Ya arkadaşlar her coin'in belirli bir projesi var. Onun üzerine taşıyamaz kendini ya. Belirli bir yükselişler gelebilir, gerçekleşebilir. Ne yaptılar? En yakın coin Ape'den bakın ya. Ape'yi ne kadar şişirdiler, nerelerden sattılar değil mi? Nerelerden verdiler size, nereye geldi? 3 dolar, 4 dolar bandar alından kurtulamıyor bir türlü daha.
Buna benzer bir sürü coinler var. Yani tamam, kötüdür demiyorum, bakınız. Kötüdür demiyorum. Bu tür coinlerde stop loss'suz kesinlikle hareket etmeyin arkadaşlar. Bir gece baktığınızda %30, 40, 50 geri çekilmişle karşı karşıya kalırsınız. Onun için stop loss'unuzu şu anda 1 dolar 32 sent mesela. 32 senti gitsin, bana koymaz dediğin zaman 1 dolara stop loss'unu koyacaksın. Evet. Evet, Powell başlamış açıklama yapmaya. Zaten piyasanın hareketi onu gösterir az sonra, böyle piyasada düşer bize arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 dakika sonra bir yoklama çekeriz haberleri. O zaten şu anda İngilizce konuşacak. Türkçe tercümanlar devam edecek. Bize düşer az sonra. Bakalım, yani 1.30 seviyelerindeyiz ve bizim desteğimiz de 1.30. Bu desteği, bakınız burada önemli bir trend var. Kırarsa ne yapar hocam? Bakınız güzel kardeşim. Bu günlük grafikte kırarsa, bu destek kırılırsa buradan bana göre en kötü şartlarda 1 dolar olur. 1 dolar olur bu desteği kaybederse. Yukarıda 1.5'ta direnci var. Burayı kırarsa da işte o zaman yukarıdaki direnci görür. 1.8'lere görür. Yani 1.8-2 bandına doğru bir yola çıkabilir ALV. Dediğim gibi buradaki destekten kurtulması lazım önce. Uzaklaşması lazım. Evet, fiyat istikrarı olmadan doğru, kimse ekonomik rahatlayamayacak, ekonomik açıdan rahatlayamayacaktır. Şimdi, güzel kardeşim, Rose'den geçelim. Rose. 0.059'larda %2'nin altında 1.80 gibi bir geri çekilmesi var. Güzel kardeşlerim, bu gece açılış kapanıştan sonra kriptoların yönü belli olur. Yeni girecekler yarını beklesin. Yani şu anda dalmasın piyasaya, yarını bekleyin. Long'tu, short'tu, bu pozisyonlardan uzak durun. Bunun hastaları olanlar, hele şu anda kesinlikle böyle bir şeye girmeyin arkadaşlar. İki yönlü patlatırlar. Yukarı gidecek diye açarsın, aşağıya gelir. Aşağıya diye, short diye açarsın, yukarı gider. Yani hiçbirine bulaşmayın. Tek düşmanınız ben olayım, bulaşmayın arkadaşlar. Şimdi desteğimiz arkadaşlar 57. Şu anda 59'lardayız. Bu günlük grafiğimiz. Günlük grafiğimiz. 4 saatlikte bir değişme var mı? Yani düşen trendi kırmasa bile yataya bağladığını görüyoruz. Ama düşen trend de devam ediyor. Fakat burada bir alçalan üçgen formasyonu oluşmuş durumda. Bu da bizi, bakınız, yukarıya doğru götürüyor şu anda. 60, hele 63'ün üzerinde bir 4 saatlik mum kapatırsa bu büyük bir ihtimal 80 ve üzerine doğru taşır kendini arkadaşlar. Hatta 0.60'ya kadar bile gidebilir. Evet, FED ve GRT'ye dönelim. FECAL'i %3,5 civarında bir geri çekilmesi var. Evet, 30 desteğini kaybetmediği sürece yine sıkıntı yok. 29'da da sıkıntı yok yani bana göre. Niye hocam? Yani 30'larda, 29'larda sıkıntı yok. Şimdi oraya gelelim. Bakınız güzel kardeşlerim. Burası 29 dolarlık bir destek konumu. Şu gördüğünüz, şu yuvarlak içine aldığım yer ve bu tarihte 10 Mart. Hatırladınız mı? 10 Mart. Bu arada Barış Yeni Ocak kardeşimiz bizim yerimize takip ediyor. Faizler konusunda verilere odaklı yaklaşım izleyeceğiz. Bakalım. Bakalım. Şimdi dedik ki arkadaşlar 10 Mart'ta bu 29'u gördü. 29'dan sonra 14 Mart'ta yaklaşık 4 gün sonra 48'e kadar çıktı. Ve buralardan tepki alımı alıyor. Onun ardından yine bakınız 9 Nisan'da 32'ye kadar çekilmişti. Hatta 32'nin de az altına iğneledi. Buradan sonra tekrar yukarı yönlü 44-45'leri buldu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu
destek bölgesi 29-30'lar Peçel'in sıçrama noktaları. Peki GRT'de durum ne? Aynı şekilde GRT'yi de irdelersek, bakınız. Burada GRT 12.75. Değil mi? Var mı 12.75? Evet var. Ne zaman var? 27 Mart'ta var. Bakınız. Şu dip 27 Mart'taki dip. Bu dipten arkadaşlar, bu dipten şuraya tepeye 0.1760'a kadar yükselme yapmış. Evet. 18 Nisan'da burayı görmüş. 27 Mart'tan 18 Nisan'da. Aynısını burada da yapacaktır. Burada da bakınız ikili dip, burada da ikili dip var şu anda. Hatta size bir sır daha vereyim burada. Güzel kardeşlerim. İkili tepe var, ikili tepe. İkili tepe yükselişin sinyalidir. Derinlik tekrar nereleri 17 ve 20 bantlarına doğru bir momentum gelecektir diye söyleyebiliriz. Evet. Durum bu Servet kardeşim. Yani sabıra devam. Sabıra devam. %1.13'lükte Feçeli geride ve 0.13 doların üzerinde şu anda. 12.75 destekledik ama orada değil tabii ki fiyatımız. 13 doların üzerinde. Yani sıçrama hareketlerini yaptığı noktaları denediler. Bundan sonra yönün yukarı olması lazım diye düşünüyorum. Bankacılık sektörü Mart başından bu yana iyileşti. Yok, o kadar inandırıcı da bana gelmedi o. O illa ki öyle söyleyecek de bana pek inandırıcı gelmiyor. Evet. Burası oraya okey değil. Evet. O şu anda enflasyon 2'lere gelmesi için önümüzde uzun bir yol var diyor ya. Yani faiz artırımına başladığı günden beri aynı kelimeyi kullanıyor arkadaşlar. Kendisi avukat. Yani ne demek istedim anladın mı? Yani e, ona önüne ne getirirlerse onu okuyor orada. Bakalım. XCN demiştiniz değil mi güzel kardeşlerim? XCN'ye hemen bakalım. Bu arada yayınımızı bir kontrol edelim biz. Evet, bir sıkıntımız var mı? Yok. 238 kişiyiz. Yani 169 like'ımız var. Ee, Kardeşlerimiz zaten buradalar. Bakalım arkadaşlar, biz yine böyle bir yarım saate kadar bir yayın yapalım, yarım saat kadar. Buradan dönelim listemize. XCN demişti bu kardeşimizin. XCN. Evet, XCN'de sıkıntı hala devam ediyor arkadaşlar. Yani 4 saatlikte bir ne yaptı? EMA 50'yi denedi ama geri döndü tekrar. Tekrar geri döndü. Ben şöyle bir 15 dakikalığına bakıyorum. Bakınız tek mumla deniyor arkadaşlar. Kuzey yükselişi mumu tehlikelidir. Yani 24'ten başlattığı tek mum hareketini 35'e kadar götürüyor. Kuzey yükselişi tekrar geri dönüyor. Mecbur dönecek geri. Bu 15 dakikalık tek mumda bunu yapıyorsa o zaman burada sağlıklı bir yükseliş beklenilmez arkadaşlar. Birazcık daha bu şekilde yoluna devam eder. Yani Aptos. Bakalım güzel kardeşlerim. Aptos'a geçelim. Evet. Bu arada Fantom yavaş yavaş hareketleniyor herhalde. Aptos. %2 civarında bir geri çekilmesi olsa da geri döndü arkadaşlar. Yani bu 15 dakikalık grafik 9.47'ye kadar iğne atmıştı. 9.72 şu anda. Yani geliyor tekrar 10 dolar seviyelerine doğru bir hareket başlatıyor. Aptos 4 saatine bakmak istiyorum ben bunun. 4 saatlikte görünmüyor fakat geri döndü. Ama burada da bir ikili dibin geldiğini görüyoruz. Burada ikili tepe, burada ikili dip. Yani 10 doları bir kez denemek isteyecek. Başarırsa da devam eder zaten yukarı doğru. Çiliz ne yapıyor hocam? Çiliz'de de 0.12 dolar seviyelerindeyiz. Yani bizi yukarıda bekleyen direnç zaten orası arkadaşlar.
0.13 dolar seviyeleri. Ben bunu günlükte bakmak istiyorum. Günlükte EMA 50'nin üzerinde yön arayış mumu devam ediyor ve bizi 14,5 dolarlar yukarıda bekliyor direnç olarak. Evet, Clear Network %1,5 yukarıda. Clear Network'te bir yükselen trend devam ediyor. Eğer bu kanalın içine tekrar atmayı başarırsa kendini, Clear Network'ü biz 30'ların üzerinde görürüz arkadaşlar. Şu an 23 seviyelerinde fiyatlanıyor an itibariyle. Kokos, Jojos'a bakalım. Raca'ya bakmadık, unuttuk. Evet. Hemen buraya yazalım ikisini de. Jojos. Kokos. Diğeri de Raca'ydı değil mi? Raca. Yeter. Raca'yı nereden alalım? Gate'den alalım arkadaşlar. Evet. Kokos. 1.68, 1.70 ve %4 gibi bir geri çekilmesi var. Ufuk kardeşimiz Luna ve Lunch demiş. Tabii ki ona bakacağım. Bunlardan sonra da ona geçeriz. Evet, yani %4 geri çekilmesi olan Kokos'ta fazla bir geri çekilme değil. Çünkü EMA 50'yi bir test ediyor bakınız. Burada direnci bir denedi, kıramadı. Şimdi de bir kuvvet alıyor, kuvvet topluyor. Bu kuvveti toplamasında geri dönüşü 2 doların üzerine atacaktır kendini. Daha önce burada nasıl çizdi bakınız okları? Tak 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 çizdi yukarı doğru. Hiç nefes aldırmadı. Al fırsatı vermedi kimseye. İşte buraları yakalamak için coin'de beklemeniz şart. Bekleme yapmanız şart. Bakınız 20 Mayıs'tan 12 Şubat hiçbir şey yapmamış. Mayıs'ta almışız. Misal değil mi bu coin'i? Mayıs'tan 12 Şubat'a kadar hiçbir şey yapmamış. Neredeyse 9 ay. 9 ay yatay gelmiş. 0.70'lerde bir anda başlattığı yükselişini 0.70'lerden 3 dolara taşımış. Yani senin 9 ay, 1 sene beklediğin değmiş o zaman. Değil mi? Oralardan aldıysan, yani tepeden yakalanmamışsan. Yani şuralardan, güzel kardeşim. Yani Mayıs'ta bunun fiyatı yarım dolarmış diyelim. Yarım dolarmış. 50 sent. 50 sentten almışsan Mayıs'ta, bu Mayıs'a 1 yıl ve 3 dolar olmuş para. Evet, 6'ya katlamış. 1 yılda. 6x yapmış. Piyasanın normal gitmediği bir dönemde yapmışsın sen bunu. Değil mi? Öyleyse bu piyasada var değil mi bir şeyler? Var. Ama sabredenlere var. Öyle bir ayda uçacak, kaçacak gidenlere yok. Onlara bir şey yok güzel kardeşim. Onlar bekleyecek. Onlar ya da elindekini kaybedecek. Çünkü onların farklı sistemi var. Efendim, ya IDEX gidiyormuş. Sat elinden kokusu, git IDEX'e. %20 yapmış ya, daldı ya şimdi. IDEX düştü %10'a. Kokos çıktı %3'e 4'e yeşile misal. Ya Kokos geri dönüyor. Sat IDEX'i, dön Kokos'a. Böyle hareket yapanlar çok oldu. Parayı asıl bunlar kaybetti arkadaşlar. Bu tür zıplama yapanlar elindeki paraları, pulları erittiler. Yani bir coin'e girip de yani diyelim ki 10 bin dolarını 7 bin, 6 bin dolara kadar kaybedenler tek coin'den, zıplama yapanlar 1000 dolara düşürdü o coin'i. O sermayesini. Belki daha hep sıfırladı. Böyle kardeşlerimiz de var. Yok değil. Şimdi Kokos'ta durum bu. Bekleyin arkadaşlar. Göreceksiniz nerelere doğru gideceğini. Peki Raca ne yapıyor? %2 civarında geri çekilmesi var Raca'nın. Raca'da da direnç 21 görünüyor. Şu an 17 dolar seviyelerindeyiz. Yani 3.0 17 dolar. Bakınız daha önce Raca'da burada fincan kulp vardı, çalışacak dedik. Çalıştı. Sıkıntı yok. Bu 2 tane küçük ok hedefini zaten vurdu.
Bu oklar da kulaklarına kadar geldi. Şimdi buradan ne yapıyor? Bu da bütün coinler gibi bir değişik formasyona imza atmaya çalışıyor. Başarılı olursa bu formasyonu gerçekleştirmede 30'ları tekrar kontrol edebilir. O seviyelere kendini atabilir arkadaşlar. Evet, Raja'da durum bu. Peki kardeşimizin isteği Lunch ve Luna değil mi? Neredeler? Şöyle bir bakalım. Evet. Buralarda bir yerde vardı galiba onlar. Link var burada. Buradaymış. Lunch. %1,76 geri çekilmesiyle 10.40 seviyelerinde, 10.45 seviyelerinde fiyatlanıyor an itibariyle. Şöyle buraları bir temizleyelim. Sade bir görüntü gelsin. Deyip, evet, düşen trend devam ediyor. Destek burası ama burayı kaybetmemeye çalışıyor. Bu destek devam ediyor. En son 99 olmuş bu destek. Yani 0'ı 60 bu destekte. Direnç neresi? Arkadaşlar 12 seviyeleri. Hatta yukarıda 13.35. Günlük bazdaki dirençler bunlar görünüyor. Yani buranın üzerine atmadığı sürece kendini. Buranın üzerine atması demek düşen trendin kırması demektir. 13'ün üzerine atarsa trendi kırmış olacaktır. Günlük bazda ondan sonra 16, 20 gider ama buraya gelirse gider. Öncelikli olarak bir ambar ekmek yemesi lazım buraya gelebilmesi için. Çünkü önünde dirençler var. İsterse 2 mumda da kırar burayı. Ama dediğim gibi piyasanın normal gidişatına göre değişir bunun fiyatı şu anda. Luna'ya baktığımız zaman Lunch cephesinden farklı bir şey var mı? Aynı miktarda bunun da geri çekilmesi var. 1.20. 1.20'ler Luna'da görülüyor güzel kardeşlerim. Fakat Lunch'tan Luna'nın bir farklı formasyonu var. Luna'da alçalan üçgen var. Lunch'ta alçalan trend var. Kanal var. Alçalan kanal var. Burada da alçalan üçgen var. Hocam bunlar arasındaki fark ne? Şimdi düşen kanalın dışına taşmadığı sürece sürekli düşer. Alçalan üçgende. Kimi düşen üçgen der, kimi alçalan üçgen der. Alçalan üçgende de arkadaşlar. Bakınız dipler sabittir. Aynı yerdedir bakınız dipler. Sadece üstte bir tepelerin birleştiği düşen trend vardır. Bu tepelerin birleştiği yukarıdan aşağıya gelen trend çizgimiz kırıldığı anda direnci kırmıştır. Düşen trend kırılmış olur ve üçgenin derinliği çalışır. O da bizleri yaklaşık 2,5 dolarlara taşır. Onun için aradaki farkın bu olduğunu görün arkadaşlar. Evet. Luna'da durum bu. LRC'ye bakmadık dün. Unuttuk. Yazdığımız halde unuttuk. Bakalım şimdi dedik. O ara yine kaynadı değil mi güzel kardeşim? Şuralarda. 0,32 dolar. Ve %1,5 geri çekilmesi olsa da grafik diğerlerine nazaran nispeten iyi görünüyor. EMA 200'ün üzerinde. 0,30'un üzerindeyiz. 0'da 35'in de altındayız. Bu iki bandın üzerinde yani arasından kurtulursa yukarıda bizi bekleyen 0,40'lar gelebilir güzel kardeşler. Buralar alım fırsatıdır ama bugün değil. Bugün değil arkadaşlar. Evet. Yani sadece bakınız piyasalarda henüz bir tepki vermedi arkadaşlar. Bugün neyse şu anda da o. İlerleyen saatlerde değişebilir mi? Bakalım yani piyasa hala neye uğradığını mı şaşırdı? Yani bir şey algılayamadı mı? Tam da Powell'ın anlattıklarını çözemedi mi? Beynini oturtturamadı mı? Yani piyasa şu anda durağan seyrediyor deriz biz buna. Biz buna bu piyasanın durağını deriz. 0,32'lerde olan Leopring arkadaşlar yani yeni girecekler için yarın yeni bir fırsat verebilir. Şu anda yatayda diyebiliriz. Yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. Peki Gala ne yapıyor hocam?
Değil mi? 0,036'lardayız. %2,5 geri çekildi ve aynen bunun grafiği de yatay pozitif olarak değerlendirebiliriz. EMA 50'nin 200'ün üzerinde, 50'nin altında günlük bazda. Yani 40'ın üzerine atmadığı sürece bundan da bir yükseliş beklemiyoruz şu anda. Bakınız tehlikeli sularda yüzüyor şu anda. Çünkü simetrik üçgende alttaki desteği kırdı. Burada ikili destek var. Hem EMA 200 günlük destek var, hem hem üçgenin desteği var. Bu tehlikeli desteği bir an önce geri dönmesi lazım ki işte o zaman bizi yukarıda 60'lara doğru götürsün. Aksi halde nereye kadar gelebiliriz? 30'lara kadar geri çekilebiliriz. Yani piyasanın geri çekilmesi durumunda. Durum şimdilik bu güzel kardeşlerim. Evet. Peki Mina ne yapıyor bizim? Mina'ya bakmadık biz çoktandır. Gala'ya baktık şimdi de Mina'da ne var? Pardon. Mina. Evet. Mina arkadaşlar düşen trend 4 saatlikte devam ediyor. Nasıl devam ediyor hocam? Bakınız. Şöyle sadeye alalım. Hatta bunda da alçalan üçgen formasyonu var. Şöyle tepeyi birleştirdik tepeleri. Aşağıda desteğimizi birleştirelim. Yok. Üçgen simetrik değil. Düşen üçgen arkadaşlar. Alçalan üçgen var. Bakınız. Şu dip ve şu dip. Şurada destek olarak birleştirirsek, burayı da destek olarak birleştirelim. Hemen hemen hepsi eşit durumda olduğunu görüyoruz. Böyle yaparsak. Evet. Yani yukarıdan aşağıya gelen bir alçalan trendle desteği birbirine bağlayan trend çizgisi, bu durumda oluşan üçgene biz düşen üçgen, alçalan üçgen diyoruz. Yukarıyı kırarsa bir boy yukarı atar, aşağıya kırarsa da şu aşağıdaki en son geldiği desteği görmeye çalışır. 40'ları görmeye çalışır, 41-42'leri. Evet, şu an 0,64'lerde ama burayı kaybederse buralar gelir. Ha, bir günde gelmez. Biraz yukarı, biraz aşağı, biraz yukarı, biraz aşağı. Oralar görür. Ama dediğim gibi eğer EMA 200'ün üzerine tekrar taşırsa kendini 68-70'lere doğru, hele 75-76 derse işte o zaman yukarıda 1 doların üzeri bizi bekliyor olabilir Mina'da. Evet. Eyvallah Selim kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şöyle benim piyasayı bir gezeyim arkadaşlar. Piyasadan ne var ne yok şöyle bir bakayım. Gelen giden var mı bize, değil mi? Yok, yeni bir şey düşmemiş yani arkadaşlar. Burada henüz bir şey yok. Var da yani öyle kayda değer bir şey yok. Benim aradığım nokta bu değil. Evet, yok yani daha piyasaya yayılan henüz bir şey yok arkadaşlar. Onun için piyasada fazla ileri geri hareketlilik sergilenmiyor şu anda. Evet. Şu anda Bahtiyar Kaymaz kardeşimiz kanalımıza bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bahtiyar kardeşimizin isteği herhalde yoktu. Olursa da bakarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Burak Gülkok, hocam zaten piyasa 25 baz puanı fiyatlamış. Önümüzde günler güneşli olacak artık. Bizim beklentilerimiz zaten bu yöndeydi arkadaşlar. Yani ben ümitsiz değilim yani. Bende hiç sıkıntı yok şu anda.
Sıfır sıkıntı var arkadaşlar. Şu kırmızılar benim için var ya hep birer alım fırsatı şu anda. Yarın inşallah buralar komple yeşiller boyanacaktır. Yarın erken saatlerde canlı yayın yapacağım. Öğle sonlarına doğru. Bakalım ne oluyor piyasa. Akşama canlı yayın olmayacak yarın akşam. Dışarıda olacağım ama öğle saatlerinde bir canlı yayın patlatırız burada. Saat 2 olur, 3 olur. O duruma göre canlı yayın hazırlarız arkadaşlar. Bana göre sıkıntı yok. Öyle görüyorum ben. Yani şöyle bakıyorum da piyasanın geneline. Ya birlik, ikilik, üçlük. Yani çiriz yeşile döndü arkadaşlar. Küçük de olsa yeşile döndü çiriz. Anlık olarak bakmak istiyorum. Yani çok aşağı yukarı yön. Bakınız gördüğünüz gibi çirizde bir yukarı gitme isteği doğdu sanki. Audio. Aynı şekilde. Bakınız. Coinlerde bir yukarı yönlü atak gelebilir her an. Gelebilir. Böyle Bitcoin'e bakayım. Yani şu anda herhangi bir analiz için yani üzülmeyin. Hani benim coin'im analiz olmuyor. O coin analiz yapılmadı. Ya da gerçi çoğunu yaptık ama yani arkadaşlar piyasanın geneli şu anda bekleme dönemi. Yani hangi coin analizini yaparsak yapalım grafikler hemen hemen birinin kopyası diğerinde. Bakınız. Birinin kopyası diğerinde. Az önce gördünüz aşağı yukarı. İşte Gala'ydı vesaireydi gördünüz. Hemen hemen birbirinin kopyası. Bakıyoruz. Bitcoin'de şu an %1'e yakın geri çekilme var ama dominansta da geri çekilme var. Hakkı Kaptan iyi geceler, iyi yayınlar Sayın Hocam demiş. Eyvallah Hakkım, hoş geldin. Yani burada hem dominansın hem Bitcoin'in geri çekilmesi normal şartlarda altcoin'lerde %5, 10, 15 gibi geri çekilme oluşması lazım. Değil mi? Ama olmuyor. Olmuyor. Evet. Yukarı istekli çünkü. Kardeşim de yazdı Selim Ömür. Bakınız. Bitcoin kırmızı, dominans kırmızı, Ethereum'un kırmızı olması lazım. 0.65 yeşilde. IDEX keza rally yapacaktı, vazgeçti. Yükselişte %18-20 yükselişte. Musk %2,5. Aynen şey yaptığımız gibi. Stax %5 yükselişte, %5-6. Çiliz yeşile döndü. RNDR'e gidiyor. %7'ye geldi neredeyse. Evet. Yani bir çarşı, pazar bu gece kapanışa yakın karışır arkadaşlar. Kimin eli kimin cebinde olur bilinmez. Yani uyumayın demiyorum. Uyuyun. Yani sıkıntı yok. Öyle çok ahım şahım %100'ler, %50'ler zor biraz bu gece de. Ama yukarıda aşağıda olsa küçük bir ışık görünüyor yukarı doğru altcoin'lerde. Ya bu FED 25 bas puanı biz zaten kaç gündür düşerek fiyatladık. Bunda bir sıkıntı yok da o yönden sıkıntımız yok. Bitcoin 28.400'ün altına inmediği sürece hiç sıkıntı yok. Yani eğer 28.400, 28.500 bu aralarda kapatırsa bu geceyi de şu anda 28.433, 35'e çıktı geri. Yani sıkıntı sıfır. 30 binler göz kırptı zaten. Gel gel ben buradayım diyor 30 bin Bitcoin'e. Ondan sonra benim dediğim hedef gelecek. 34.500 tabii ki. 34.500 gel bana diyecek ondan sonra. Evet. Hatta şeyi paylaşmıştık. Efendim 100 bin dolar, 150 bin dolar, 180 bin dolar olur Bitcoin. Ama bunun olması için ne olur demiştik. Şimdi kardeşimizin biri ya dinlemeden hoca rüya görüyor yazmış. Yani ya ben olur demedim ki sana rüya göreyim. Güzel kardeşim Bitcoin 180 bin dolar olur demedim. Şunlar gerçekleşirse olur dedim. Değil mi? Ne gerçekleşirse bilmeyenler, duymayanlar vardır. Bugün altının piyasa değerinin %25'i Bitcoin o seviyelere gelirse. Altının piyasa değerinin %25'i kadarı, %100'ünü demiyoruz, %50'sini de demiyoruz. %25'i kadar gelirse Bitcoin 150 bin doları bulabilir.
Velev ki tahvil piyasalarından %1 kadarı, bakınız, %1 kadarı Bitcoin'e gelirse Bitcoin 150-180 bin dolar olur. Bunlar gerçekleşirse olur efendim. Ben olur demiyorum. Olur derken de bir dayanak söylüyorum size. Bunları araştırın bakın arkadaşlar. Araştırıp bakacaksınız. Evet. Benim beklentim hep pozitif yöndeydi. Bu sene inşallah devam edecek. Öyle devam ediyoruz. Şu anda piyasalar alaca bulaca yeşile dönmeye başladı. Evet. Bakınız. Ethereum yeşildeydi zaten. Musk %2,5'tu. %2 kırmızıya geldi. Yani çiriz 0,20 idi. 0,63 yeşil oldu. RNDR 6 küsürdü. 7 oldu. Yani Clear %1'e yakın yeşile girdi. Efendim Jasmine %3 yaptı yeşilliği. Phantom %2 yeşile büründü. Chainlink %1'i geçti yeşilliği. Yavaş yavaş bu gece bu piyasa yeşile dönmeye hevesli arkadaşlar. Yani altlar bizim yakamızı bırakın biz artık yolumuzu çizelim diyorlar. O konuma o dereceye gelmiş durumda altlar arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi biz de takip edeceğiz Powell'ın konuşmalarını. E, yazışmalar yapacağız. Bakalım ne oluyor? Yani çok ters bir durum olursa ya da çok heyecanlı bir durum olursa yine bir ufak bir video çeker atarız ya da Telegram gruplarından paylaşırız ya da kısa bir canlı yayın açarız. Sıkıntı yok. Böyle ani gelişmeler olursa geç saatlerde evdeyiz zaten. En az bizim burada saatimiz şu anda 21:09. Yani Türkiye'de 10 oldu. Ne olur 1-2 saat daha biz ayaktayız. Bilemedin 3 saat. Belki kapanışa kadar. Yani burada yapacağımız piyasayı takip ediyoruz. Biliyorsunuz portföyleri yönetiyoruz. Yönettiğimiz portföyleri takip ediyoruz. O yani çok çok olumsuz bir durum olmadıktan sonra portföy yönettiğimiz kardeşlerimizi rahatsız etmiyoruz. Yani yönümüz bu yönde. Haydi hayırlısı diyoruz. Eyvallah güzel kardeşim. Hepinizin gecesi hayırlı olsun. Biliyorsunuz biz sabah 5'te kalktık. Daha kendimize istirahat vermedik arkadaşlar. Şimdi istirahate çekileceğim ben. Hocam Telegram'dan sizi nasıl bulacağım? Telegram'dan yazamıyorsunuz bize güzel kardeşim. Ha, yazdığınız bölüm de var. İki Telegram var da. Yani biz oraya zaman buldukça bir şeyler yazmaya çalışırız ama zamanımız yok. Sadece işte videoları paylaşıyoruz. İşte canlı yayına bugün unuttuk yine paylaşmayı. İşte canlı yayınımıza başlayacağımız zaman videoları paylaşıyoruz. Yani ekran görüntülerini. Çok çok değişik bir şey olursa sesli mesaj bırakıyoruz ikisine de. Telegram grubu kanallarının. Evet. Linkler var zaten. Bütün videoların açıklamalar kısmında linkleri var. Oradan gidebilirsiniz. Sıkıntı yok orada yani. Evet. Şu anda audio bakınız önümüzdeki audionun grafiği. Şıkır şıkır inceden inceden gidiyor arkadaşlar. Bakınız. Ben diyor ufak ufak yol bulacağım kendime diyor. Evet güzel kardeşlerim. Evet bir AVV diyelim ondan sonra kapatalım. AVV. Yani hangisine bakarsak şu anda aynı pozisyonu göreceğiz arkadaşlar. Onun için bu gecelik bu kadar diyelim. AVV'den sonra %2 yeşile döndü AVV. Bakınız aynı grafik AVV'de de geliyor. Az önceki audio'nun grafiğinin aynısı yani bütün coinlerde hemen hemen aynı grafik oluşacak gibi duruyor arkadaşlar. Evet öyle görünüyor. Şimdi bir de AP'ye basıyorum. Aynı grafikte bakınız. O da yukarı dönmüş durumda. AV %2'den fazla bir yeşilde 70,5 dolar seviyelerindeyiz arkadaşlar. Yönü açık olsun. Şöyle bir daha yeni başlayacağı için günlükte bize bir şey ifade etmez. Saatlik bazda ele alacak olursak yukarı döndüğünü görüyoruz. EMA 200'ü kırmak üzere saatlik bazda. Kırdı şu an kırdı. Evet şu an kırdı 2.32 oldu zaten. Gidiyor arkadaşlar 72, 73 dizebilir. Sıkıntı yok. Evet Mr. Pimpirikli. Güzel kardeşlerim bu gecelik yani 3-5 kuruş pahalı alın sıkıntı yok ama
Emin olun aldığınız yerden. Yani yarın girilebilir bu piyasaya. Yarın her türlü girilebilir. Çok aşırı bir geri çekilme olmadığı sürece yatay da gitse girilebilir. Çünkü önümüzde pek bir sıkıntı kalmadı. Onun için proje sağlam olan, yani coinlere girebilirsiniz. Yani iyi araştırın. Kafadan ezbere herhangi bir coin'e dalmayın arkadaşlar. Hiçbir şey bilemiyorsanız yine bizim yaptığımız analizleri tekrar tekrar izleyin. Aklınızın yattığı, kafanızın bastığı yerden girebilirsiniz. Ama giriş bu gece değil. Açılış kapanış olsun. Yarın şöyle bir sirkelenin, kendinize gelin. Sıkıntıları şöyle bir geriye atın arkadaşlar. Ondan sonra da önünüze bakın. Para işi şakaya gelmez. İyi düşünün, öyle karar verin. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bol kazançlı bir yarınlar diliyoruz İnşallah güzel kardeşlerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet, kahvem burada. Vatansever kardeşim.